Öncelikle böyle bir projeyi başta duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü Türkiye'de daha önce yapılan resim yarışmalarında ya da herhangi bir sanatsal etkinliklerde genellikle bir konu oluyor ve bu konu bağlamında sizden o işler isteniliyor. Ama Serkan Bey ile tanıştığımızda kendi 20 yıllık bir hikayesinden bahsetti kısaca bana. Sonra bir opera ile resim arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Çıkacak kitabı için opera ve resim arasında nasıl bir iletişim kurulur diye bir konu tartışıldı. Başta benden dinleyeceğim operanın yani hikayesini bilmeden görselleştirmemi istedi. Bunu yaparken tabii sadece o sırada aklıma gelen fikirler, duygularımla hareket ederek yola çıktım. Opera başta kısa bir sessizlik oluyor. Daha sonra bir yoğunluk olmaya başlıyor. İnişli çıkışlı melodiler olmaya başlıyor. Bunu resmederken büyük bir kaos yaptım ve o kaosun içinde yalnız bir insan yaptım. Çünkü operada aynı şekilde, o parça da aynı şekilde öyle yansıtıyordu kendini. Daha sonra bunun hikayesini duyarken hikayenin temel konusu mektup olmaya başladı. Mektuplarla nasıl resmedebilirim diye düşünmeye başlayınca sanatın aslında hayatımızın her yerinde olduğunu ve her şeyin bir sanat malzemesi olabileceğini düşünerek o sırada arkadaşımın atölyesinde bulunuyordum. Mektup ve atölye nasıl bir ilişki kurabilirim? Buradan yola çıkmaya başladım. Çünkü ressam Robert Rauschenberg'in şöyle bir sözü vardı. Yıllar önce bunu okuduğumda çok etkilenmiştim. Özgörselleştirme çevremizin bir yansımasıdır diyor. Bu bağlamda ben de bütün yaptığım işlerden çevremden yola çıkarak hareket etmeye başladım. Mektup ve çevrem nasıl bir ilişki kurabilirim? Bunun üzerine yola çıktığımda mektupların genelde rutin ve sessiz yerlerde yazıldığını farkına vardım. Atölyede bir mektup yazmak için güzel bir yerdi. Bu bağlamda bulunduğum atölyeyi resmettim ve atölyedeki mektupların bir kısmını duvara yapıştırdım. Bir kısmı anı olmaya başladı, bir kısmı yırtılıp çöpe atılmaya başlıyor. Böyle bir hikaye oluşturarak parça ve kendi görselim arasında bir ilişki kurmaya çalıştım. Türkiye'de çok köklü resim yarışmaları var. Devlet Resim Heykel Yarışması bu yarışmaların en köklü olanlarından biridir. Hayal Melodileri Resim Yarışması bu bağlamda sanatçısından tam olarak ne istediğini bilen bir yarışma. Daha önce farklı disiplinler arasında resim yarışmaları düzenleniyordu. Türkiye'de ilk olarak opera ve resim arasında nasıl bir bağlantı kurulur konusu ortaya çıktı Serkan Bey ile birlikte. Sanatçılar bu yarışmaya neden katılsın? Çünkü bir etkinliğin ilki her zaman çok önemlidir. Bu bir ilk olacak, başlangıç olacak. Sanatçılar bütün enerjisiyle bu yarışmaya katılacak. Onun için heyecanlı bir yarışma olduğu için diğer yarışmalar gibi kendini tekrarlayan bir yarışma değil de sürprizlerle dolu bir yarışma olacağını düşünüyorum ben. Ee, 6 ay önce resim sanatında, sanayi devrimi sonrası resim sanatında malzeme kullanımı ve ifade biçimleri bağlamında bir yüksek lisans tezini tamamladım. Bu tezle birlikte sanata biraz daha bakış açım değişti. Özellikle Türkiye sanatı dışında Avrupa sanatının malzeme kavramını nasıl kullandı ve 100 yıllık bir tarih içinde malzeme kavramının gerçek suje anlamından çıkıp bir fikre dönüşmesini kanıtlamaya çalıştım. Şu anda Eskişehir'deki atölyemde ve Diyarbakır'daki atölyemde resim çalışmalarıma devam etmekteyim. Yakın tarihte 2020'nin Ocak ayında Amerika'da bir projemiz var sevgili dostum Zeynep Uruş'la birlikte. Farklı disiplinleri bir araya getirip farklı kültürler arasında nasıl bir sağlansal bağlantı kurulabilir bunun üzerine bir çalışma hazırlıyoruz. Sanatın artık yerelden çıkıp evrensel olması gerektiğini, özellikle 21. yüzyılda bunun temel bir ihtiyaç olduğunu sanat için özellikle kanısına vardım. Bu bağlamda sanatın sürekli güncellenen, sürekli değişen bir şey olduğuna inanıyorum.